Herkese selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün yine bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Uzun zaman oldu soru cevap videosu yapmıyorum. Instagram hesabından toplamış olduğum sorulara bugün cevaplar bulmaya çalışacağız. Daha önce yapmış olduğum soru cevap videoları için açıklama kısmına tüm linkleri bırakıyorum. Eğer yararlanmak isterseniz tüm videolara oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada artık YouTube kanalımda süper teşekkür aktif arkadaşlar. Eğer bir videoyu gerçekten çok beğenirseniz ve bu kanala destek olmak isterseniz, bağış yapmak isterseniz süper teşekkürden kanala destek olabilirsiniz. Bu yapmış olduğunuz destekler bildiğiniz üzere yapmış olduğum uzun sürüşlerde yiyecek olarak, konaklama olarak kullanıyorum. Aynı zamanda daha iyi ekipmanlar alarak daha iyi videolar çekmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Eğer dilerseniz kanala destek olmak isterseniz dediğim gibi süper teşekkürden de artık kanala destek olabilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz videomuza geçelim. Sıradaki uzun yol projeniz nedir? Şu anda çok uzun olmamakla beraber Uludağ'daki hava durumunu kontrol ediyorum arkadaşlar. Yakın tarihte Uludağ şöyle -15'ten daha soğuk olan bir tarihte çıkmak istiyorum. Özellikle böyle -19, -20 hava sıcaklığını takip ediyorum. Aynı zamanda böyle lapa lapa da kar yağarsa İlk yapacağım sürüş bu olacak arkadaşlar. Yakın tarihte 26 Ocak'ta hatta İstanbul'dan Çanakkale'ye molasız bir şekilde uzun sürüş gerçekleştirdim. 8 saat 16 dakikada falan gittim. Hiç mola vermedim. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Eğer bu videoyu izlemediyseniz de sağ tarafa sizin için bir kart bırakıyorum. Oradan isterseniz o videoya da ulaşabilirsiniz. Umut Efek şöyle bir soru sormuş. Çok fazla zayıflamadan, kolları çok inceltmeden nasıl süreceğiz bu bisikleti? Bence bu soruyu yanlış kişiye soruyorsunuz arkadaşlar. Şaka yapıyorum tabii, şimdi cevabımı vereceğim. Eğer kaloriyi kapatabileceğiniz sürüşler yaparsanız üst gövdeniz zayıflamaz, incelmez. Ya bu ne demek oluyor? 1500 kalori, 1600 kalori, 1700 kalorilik bir sürüş yaparsınız. Örnek veriyorum 2 saat. Bu tabii ki sizin kilonuza, boyunuza göre, yapmış olduğunuz rotanıza göre değişiklik gösterir. Bunu takip edersiniz. 1500 kalori yaktınız diyelim. Siz bunu gün içerisinde yiyerek tamamlayabilirsiniz. Ama gidip de 7000-8000 kalorilik bir sürüş yaparsanız bunu tabii ki de beslenerek kapatamazsınız. Yani burada oluşan büyük kalori açığını kapatamazsınız. Yani buna bu şekilde yön verebilirsiniz. Takip edin. 1500 kaloriye ulaştığında sürüşünüzü tamamlayın arkadaşlar ve temposuz sürüşler yapın. Bunun doğrultusunda da üst gövdeniz zayıflamaz ve hiçbir şekilde incelmezsiniz. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Bisiklet sporcusunun kesinlikle sahip olması gereken şeyler nelerdir? Bir sporcu zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olmalı. Alçak gönüllü olmalı ve ne kadar güçlü olursa olsun ego yapmamalı. Eğer bunları sağlayamıyorsa geriye kalan hiçbir şeyin benim için bir önemi olmuyor. Diğer bir soru, mental olarak düştüğünde nasıl toparlanıyorsun? Aslında toparlanamıyorum. Sürüşlerimi bırakıyorum diyebilirim. Nasıl oluyor bu? Araç trafiği, araçların biraz dibimden geçmesi beni moral olarak bayağı bir olumsuz etkiliyor. Bunun doğrultusunda da sürüşleri bırakıyorum. Ama yabani hayatın olduğu rotalar, yüksek dağ geçitleri, karanlıkta buralardan geçmek, tabii ki bunlar da mental olarak beni zorluyor ama tabiri caizse bu durumlarda karanlık bölgeye geçiyorum adeta. Kendimi kapatıyorum ve o bölgeden geçene kadar başka hiçbir şey düşünmüyorum. En zor olan kısımlar bu dağ geçitleri oluyor. Bu karanlık bölgeler oluyor. Yabani hayatın olduğu rotalar oluyor aslında. O yüzden araç olmadığı takdirde mental olarak çok da etkilenmiyorum. En çok tırmanmak istediğim dağ neresi? Tüm dünya. Ekvator'da bir dağ var arkadaşlar. Cotopaxi diye. 4800 metre yükseklikte. Düşünün, deniz seviyesinden başlıyorsunuz. 2000 metre değil, 3000 metre değil, 4000 metre değil, 4800 metre yüksekliğe kadar bisikletinizle çıkabiliyorsunuz. Yani doğanın size sunacağı manzaraları hayal ettiğinizde ne bileyim ben çok fazla heyecanlanıyorum. Bu benim hayalim diyebilirim ama gerçekleşir mi bilmiyorum. Gerçekten bunu yapmak isterdim. Uzun rotada ayak ve bacak ağrısını nasıl çözüyorsunuz? Eğer siz aktif olarak bisiklet sürmüyorsanız ve bunun doğrultusunda hafta sonu çıkıp 100-150 kilometrelik bisiklet sürmeye çalışıyorsanız tabii ki de vücudunuz size ağrılar olarak sinyaller verir. Ama siz hafta içi aktif olarak bisiklet sürerseniz, diyelim ki 3 gün bisiklet sürdünüz, 4 gün bisiklet sürdünüz ve bunu düzenli olarak devam ediyorsunuz. Bu şekilde hafta sonuna sürüş planlayıp 150 km, 200 km devirdiğinizde hiçbir şekilde bir sorun yaşamazsınız. Hafta içi sadece bir kere bisiklet sürüp daha sonra hafta sonu 200 kilometrelik sürüşe çıkarsanız haliyle kaslarınız, vücudunuz buna hazır olmayacaktır. Durum böyle olunca da arkadaşlar tabii ki de bacaklarınız ağrıyacak. Yani siz ne kadar çok buna zaman harcarsanız, ne kadar çok emek verirseniz bunun doğrultusunda vücudunuz çok daha çabuk toparlanacaktır.
Bunu da bu şekilde cevap vermiş olayım. Cumhuriyetimizin 100. yılında yarışlara katılacak mısın? Yarışlara katılacak mıyım bilmiyorum. Bu konuyla ilgili şu anda bir planım yok. Ama İstanbul'dan Samsun'a 19 Mayıs'ta tekrardan Tütün İskelesi'nde sürüşümü bitirecek şekilde bir planım var. Bu şekilde bir sürüş yapmak istiyorum. Daha önce de yapmıştım ama o zaman tabii ki YouTube kanalım yoktu. Video çekmiyordum. Ama tekrardan bu sürüşü yapıp videosunu çekip hatıra olarak yine YouTube kanalımda sizlerle de paylaşmak istiyorum. Evde antrenman için geniş kapsamlı video alsak, yani neyi nasıl yapacağız hakkında. Bu soru gerçekten çok güzel. Bu konu çok kapsamlı ve anlatmam gereken çok fazla terim var. Bunun için özel video serisi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Takipte kalın. Daha sonra belki 2 video, belki 3 video şeklinde bütün bildiklerimi sizlere sıfırdan nereden başlamanız gerekiyor, kendinizi nasıl geliştirirsiniz, nelere dikkat etmeniz gerekiyor, böyle bir video serisi yapacağım. Uzun sürüş öncesi mental ve ekipman hazırlığı ne kadar sürüyor? Bu sizin yapmış olduğunuz rotaya göre değişiklik gösteriyor arkadaşlar. 2 günlük bir sürüşe çıkıyorsanız her şey daha çok uzuyor ve her şey daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü herhangi bir eksiklik ve herhangi bir hata tabii ki sürüşü bırakmanıza kadar gidebiliyor. Bir günlük bir sürüş yapıyorsanız tabii ki her şey daha kolay olabiliyor. Rotanızda kraliçe etaplar varsa, yüksek dağ geçitleri varsa işler biraz daha zor hale gelebiliyor. Bunları çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Sürüş esnasında rotadaki benzincileri, otelleri, B planınızı, nasıl giyinmeniz gerektiğinizi, bunların hepsini doğru şekilde acele etmeden tespit etmemiz gerekiyor ki sürüş esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmayalım. Bisiklet için yedek malzemeleri doğru seçmemiz gerekiyor. Bisikletimizde herhangi bir sorun yaşarsak bunu tabii ki çözebilmeliyiz. Yoksa örnek veriyorum bir dağın başında kalırsak bu bizim istemediğimiz bir şey sonuçta. Ben bazen karanlıkta dağ geçitleri yapıyorum arkadaşlar. Orada bisikletime en son istediğim şey bisikletimin bir şey olmasın. Çünkü o karanlıkta yabani hayat da var sonuçta. Çok ciddi bir problem olursa eğer 2 saat belki ben onu çözmeye çalışacağım. Ve dağ geçidinde takdir edersiniz ki hava sıcaklığı çok da düşük olabiliyor. Tabii ki bu çıkmış olduğunuz mevsime göre de değişebiliyor. Yani toparlamak gerekirse mevsime göre, rotaya göre, uzunluğa göre her şey tamamen değişken arkadaşlar. Eray Özen'den şöyle bir soru gelmiş. İstanbul gibi bir yer için yol bisikletini gravel tekerlek takmak mantıklı mı? Eğer senin yaşadığın yerde yollar bozuksa ve genel olarak sürmüş olduğun rotalardaki yol yapısı neye en çok el veriyorsa onun doğrultusunda karar vermen gerekiyor. Yani dişli lastik de takabilirsin, düz lastik de takabilirsin. Bu senin tamamen yaşadığın yerdeki yol yapısına, yol durumuna bağlı aslında. Yani bunu gözlemleyerek bu şekilde karar verebilirsin. Yollar çok temizdir, hiçbir çukur yoktur, toprak parkurlara da girmiyorsundur. Ya böyle bir durumda dişli lastik takarsan kendini daha fazladan yormuş olursun. Ama bu da bir tercih meselesi. Bunu antrenman olarak da düşünebilirsin. Yahya'dan şöyle bir soru gelmiş. Uzun turlar için MTB mi, Cycle Cross mu yoksa TT mi? Bence bunların içerisinde en uygunu MTB arkadaşlar. Ben olsam MTB'yi tercih ederim. Sen sadece bu 3 bisiklet yapısını bana sunduğun için sana bu şekilde cevap veriyorum. Ama en doğru kadro Endurance kadrodur. Ya tabii ki bu tarz soruları bana biraz daha böyle detaylı ve net şekilde sorarsanız ben de size daha rahat cevap verebilirim. Çünkü bu tarz sorular çok geniş kapsamlı olabiliyor. Ben daha önce bir video çekmiştim. İşte kullanmış olduğum bisikletler, işte kadro yapıları hakkında bilgiler. Sağ tarafa bir kart bırakıyorum arkadaşlar. İsterseniz o karttan da bu videoya ulaşabilirsiniz. Diğer bir soru biraz işle ilgili. Grafik tasarım işlerine freelance devam ediyor musunuz? Evet, freelance tabii ki de bu tarz işler yapıyorum. Çünkü çizim yapmayı da seviyorum. İşte logo tasarım yapmayı da seviyorum. Bilgisayarda, programlarda bir şeyler tasarlamak, üretmek, yeni bir şeyler oluşturmak zaten bana keyif veriyor. O yüzden evet yapıyorum. Ultra sürüşlerin uzun vadede vücuduna herhangi bir sıkıntı yaratabileceğini düşünüyor musun? Ya ben genel olarak 20-30 sene sonra benim vücudumda ne olacak diye şu anda yaşayacağım keyiften mahrum olmak istemiyorum. Ben şu anda anın tadını çıkarıyorum. Tabii ki de sağlıklı şekilde yapmaya çalışıyorum. Çok fazla araştırma yapıyorum. Yani vücudumu çok yıpratmadan, kendimi tamamen böyle darma duman etmeden sürüşleri tamamlamaya çalışan birisiyim. Bunun doğrultusunda devamlı antrenman yapıyorum. Fitness seviyemi yukarıda tutmaya çalışıyorum. Güçlenmeye çalışıyorum. İyi beslenmeye çalışıyorum. Yani 30 sene sonra herhangi bir sorun yaşarsam yaşarım. Ama ben şu anda içinde bulunduğum zaman içerisinde mutlu muyum? Ben buna bakıyorum.
Diğer bir soru Kayhan'dan gelmiş. İç Anadolu'da sürüş yapma planın var mı? Aslında Türkiye'nin her bölgesinde sürüş yapmak istiyorum. Özellikle Toros bölgesinde. Orada çok fazla keşfetmem gereken rota var. Yani İç Anadolu bölgesinden Akdeniz'e, Akdeniz'den İç Anadolu bölgesine geçebileceğim dağ geçitlerinde rotalar yapmak istiyorum. Güzel olacağını düşünüyorum. Uzun sürüşlerde Powermeter'i nasıl kullanmalıyız? Daha önce çekmiş olduğum 2 tane video var arkadaşlar. Bunları linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. O videoları izlerseniz Powermetre öncesi ve sonrası uzun sürüşte ne gibi farklar oldu? Bütün detaylara oradan ulaşabilirsiniz. Diğer bir soru, YouTube'a beslenmenin üzerine daha fazla içerik yapar mısınız? Evet, şu ana kadar sadece bir tane beslenme üzerine video çektim. Bunu eğer izlemediyseniz açıklama kısmına link koyuyorum. Oradan bu videoya da ulaşabilirsiniz. Daha fazla video olması gerekiyor bence de, çünkü beslenme gerçekten çok önemli. Yani bu işin vazgeçilmezi. Yeni projelerim var, yeni düşüncelerim var. Yani YouTube kanalını veya Instagram hesabını takip etmeye devam edin arkadaşlar. Doğruluğuna inandığım, tecrübe edip evet bu gerçekten işe yarıyor dediğim tüm bildiklerimi, tüm tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. İlker'den şöyle bir soru gelmiş. Ultra solo sürüş ne zaman gelir diye. Aslında en son İstanbul'dan Çanakkale'ye durmadan gerçekleştirdiğim bir sürüş vardı. Onu izledim mi bilmiyorum ama açıklama kısmına senin için bir link bırakıyorum. Oradan o sürüşe de ulaşabilirsin. Tabii ki de yine uzun sürüş planlarım var. Belki MTB ile Spil'e gidebilirim. Yani 2023 yılında bu kanalda güzel ultra solo sürüşler göreceğiz. Halil'den şöyle bir soru gelmiş. Kocasiye'de saygı sürüşünde seni en çok zorlayan ne oldu? Başarılar. Teşekkür ediyorum. İklim şartları zorladı, uykusuzluk zorladı, kilometre uzun dağ geçitleri, bozuk yollar, Eskişehir'in soğuğu. Bunların hepsi birleştiğinde tabii ki ortaya çok zor bir rota çıkıyor. Bunun doğrultusunda ultra sürüş çıkıyor ve bunların hepsiyle mücadele etmek ve bütün doğruları bir araya getirmek gerekiyor. Ben bazı şeyleri eksik yaptım. Bundan dolayı da son 130 kilometre hipotermiye girdim. Vücudumun direnci alt üst oldu ve bunun önüne geçemedim. Birçok tecrübeyle eve geri döndüm. Ama bu sürüşü o kadar kilometreye kadar getirip tamamlayamamak beni çok üzdü ve gerçekten içime çok oturdu diyebilirim. Ama bu sürüşü tekrardan gerçekleştireceğim. Şu anda hiç bilmediğim o bazı bölgelerden geçtim. Oraları hiç bilmiyordum ve oradaki bozuk yollara girmek zorunda kaldım. Arka dış lastiğim yarıldı. Bunun doğrultusunda zaman kaybettim. Gibi gibi. Zor bir sürüş, epik bir sürüş ama neden olmasın, neden tamamlanmasın diyorum kendi kendime. Aklıma gelince gerçekten üzülüyorum. Ama 2023 yılında bu rota tamamlanacak arkadaşlar ve Koca Seyit'in anıtına hep beraber gideceğiz. 2023 yılında herhangi bir ultra yarış hedefin var mı? Varsa buna nasıl hazırlanıyorsun? Şu anda bir yarış hedefim yok ama tüm yapmış olduğum ultra sürüşleri gerek Instagram olsun gerek Strava olsun tüm verilerini, tüm değerlerini, her şeyini herkesle paylaşıyorum. Vücudumu elimden geldiği kadar hazır tutmaya çalışıyorum bu uzun sürüşler konusunda. Ama takvimime bir ultra sürüş eklersem, ultra yarış eklersem bu yarışın içeriğine göre antrenman şiddetimi gerekirse 2 katına da çıkarabilirim. Gerekirse 3 katına da çıkarabilirim. Bunu bilmiyorum ama şu anda bir yarış hedefim yok. Cüneyt'ten şöyle bir soru gelmiş. İlk videolarındaki heyecanı, hırsı, özveri dikkat çekiciydi. Şimdiki videolarında bu hissi göremedim. Öncelikle ben zaten neyden mutlu oluyorsam onu yapıp YouTube kanalımda paylaşan birisiyim. Özellikle devamlı hırslı sürüşler yapmaya çalışan birisi değilim. Yanlış gözlemlemişsiniz. Ben ne istiyorsam onu yapıyorum ve onu paylaşıyorum. Devamlı izlenmek için ya da devamlı böyle hırslı bir şeyler yapıp kendimi kanıtlamaya çalışan birisi değilim. Yani o anda canım 300 km sürmek istiyor, onu yapıyorum. O anda canım sosyal sürüş yapmak istiyor, onu yapıyorum. Bikepacking yapmak istiyor, onu yapıyorum. Ya bu soruya da böyle cevap vereyim. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bisiklet sporu böyle bir hayat var, okey. Ama bunun dışında da benim farklı bir hayatım var. O farklı hayatta benim her şeyim yolunda gidecek ki ben kafa rahatlığıyla gidip 700-800 kilometrelik sürüşler yapabileyim. Yani öyle düşündüğünüz gibi her şey çok yüzeysel olmuyor. Çok kapsamlı şeyler var. Elimden geldiği kadar her şeyi doğru şekilde yapmaya çalışıyorum. Bazı kararlar verdim 2022 yılında. Umarım her şey yolunda gider, her şey güzel gider ve daha hırslı, sizin tabirinizle daha özverili sürüşler görebiliriz.
Orhan'dan şöyle bir soru gelmiş. Tırmanış yarışlarında sizi neden göremiyoruz? Tırmanamıyor musunuz yoksa? Evet, ben tırmanış yarışlarında yokum. Tırmanamıyorum. Çok iyi tırmanan birisi değilim. O yüzden de yarışlara katılmıyorum. Çünkü bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Kendi halimde takılıyorum. Çok güçlü birisi değilim. Alperen şöyle bir soru sormuş. Uzun mesafelerde popo sağlığını nasıl sağlıyorsun? Önereceğin bir pet tight var mı? Bu konuyla ilgili ayrıca bir video çekeceğim arkadaşlar. Fit ile ilgili. Çünkü burada bahsetmemiz gereken birçok konu var. Konu çok uzun. O yüzden ayrıca bir video çekmek istiyorum özellikle. Selenizin ileride geride olması, sele yüksekliğinin doğru olması, sele açısının doğru olması, doğru tight'ı kullanmanız, bunların hepsi, ya bütün hepsinin doğru olması gerekiyor ki siz uzun sürüşte rahat edin. Yani eğer bunları yanlış yaparsanız sürüş konforsuz hale geliyor ve sonuç olarak sürüşü bırakmak zorunda kalıyorsunuz doğal olarak. Sonuçta sağlık çok önemli. Dediğim gibi bunun için özel bir video çekeceğim arkadaşlar. Detaylı bir video çekeceğim. Hatta o videoyu Tubi ile beraber çekeceğim. Tubi'yi bisiklet üzerinde kullanarak onun üzerinden size artılardan, eksilerden bahsederek kendi tecrübelerimi paylaşacağım. Yine benzer bir sorumuz var. Bisiklet selesini değiştirdik, pahalı tayt aldık ama 8 saat üzeri sürüşte kalça yine ağrıyor. Dediğim gibi detaylı bir video çekeceğim arkadaşlar. Kendi tecrübelerimden sizlere bahsedeceğim. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Sait'ten şöyle bir soru gelmiş. Daha doğrusu bir teklif gelmiş. Çukurova Üniversitesi Bisiklet Kulübü olarak sizi izliyoruz ve bir etkinlik yapsak, sizi davet etsek gelir misiniz diye bir soru sormuş bana. Tabii ki de gelirim. Seve seve gelirim. Neden olmasın? Bana Instagram'dan lütfen mesaj atın. Daha sonra gerekirse telefonlaşarak tüm detayları konuşabiliriz. Zwift'i nasıl eğlenceli hale getiririz? Zwift'te nasıl bir sürüş yapmalıyız? Dediğim gibi bu konuyla ilgili de ayrıca video çekeceğim arkadaşlar. Oturmalı bir sürü video çekme planım var 2023 yılında. Sizlere yardımcı olacak. Kendi tecrübelerimden ve doğruluğuna inandığım şeylerden bahsedeceğim. Tabii ki yine küçük bir bahsetmek gerekirse bir hedef koymalısınız kendinize ve bu hedefe ulaşabilmek için antrenman yapmalısınız. İşte nasıl antrenmanlar yapmalısınız ki size faydası olsun. Bunun gibi bilgileri içeren videolar çekeceğim sizlerle ve sizlerle paylaşacağım. Lütfen takipte kalın. Sıfırdan başlama videosu istiyoruz. Antrenmanı, beslenmesi nasıl gelişeceğiz? Evet, böyle bir video serisi yapmak istiyorum. Bu da benim aklımda olan bir projeydi. Sıfırdan nereden başlamalıyız? Neler yapmalıyız? Nasıl gelişeceğiz? Nasıl besleneceğiz? Uykunun önemi, işte fazla kilonun olumlu, olumsuz yanları gibi böyle bu tarz tecrübelerimi içeren, doğruluğuna inandığım bilgilerin hepsini sizlere bu videolarda vereceğim arkadaşlar. Size umarım güzel bir kılavuz olur. Siz de gerekirse bu videolardan sonra daha fazla, daha detaylı araştırma yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Herkesin daha iyi spor yapması, kendisini işte geçmesi, limitlerini zorlaması ve bunları sağlıklı şekilde yapıyor olması beni gerçekten çok mutlu eder. Sizin sürüş tarzınıza gravel bisiklet daha uygun değil mi? Katılıyorum. Yapmış olduğum bazı rotalarda aslında yol bisikletiyle geçmemem gerekiyor ama tabii ki bu bozuk kısımlarda çok uzun sürmüyor. Bir şekilde yol bisikletimle buraları geçebiliyorum. Ama ülkemiz şartlarında üçüncü bir bisikleti elde etmek zor olduğundan dolayı ekonomik açıdan. O yüzden bir MTB bisikletim var, bir yol bisikletim var ve karar vermiş olduğum rotaları bu iki bisikletimle bir şekilde geçmeye çalışıyorum diyebilirim. Manisa Spil etabını ne zaman yapacaksın? Evet, bu şu anda projelerim arasında var. Uzun bir kilometreyi geride bırakarak Spil Dağı'na gelip tırmanmak istiyorum ve ondan sonra ters istikamette inmek istiyorum. Yani çok merak ettiğim bir bölge. Çok büyük, asil bir dağ. En kısa sürede umarım birbirimize kavuşuruz. Geceleri dağdan, bayırdan, zifiri karanlıkta gitmekten korkmuyor musun? Hayır, korkmuyorum. Gözüm kara ve kendimi oralarda ana yollardan daha güvende hissediyorum. Bu yüzden benim için bir sorun yok. Tabii ki bazen gergin anlar yaşanıyor. Yabani hayvanlar ses çıkarıyor, kaçıyor. Böyle anlar da oluyor. Kendimi kapatıyorum. Karanlık bölgeye geçiyorum ve sürüşüme odaklanıyorum. Zaten
bu dağ geçitleri veya bu bölgeler çok uzun olmadığından dolayı aslında zaman olarak tabii ki yine fazla kalabiliyorum. Yani 2 saat 3 saat zaman geçirdiğimde oluyor bazen bu riskli bölgelerde. Bilmiyorum yani, korkmuyorum. Geçmem gerekiyor. Sonuçta orası benim rotam. Yani ne diyeyim ki yani, çıkıyorum, risk alıyorum, belki de iniyorum ve sürüşüme devam ediyorum. Koca Seyit sıcak havalarda tekrar gelir mi? Evet, Koca Seyit sürüşünü tekrardan tamamlamak üzere planlıyorum. Bunu gerçekleştireceğim de sen hazır mısın Berkin? Bisiklet sürme motivasyonunu neye borçlusun? Aslında bu çok uzun bahsedilmesi gereken bir konu diyebilirim. Bunun üzerine çok konuşulabilir. Hatta bu soruyla beraber bu yeni projemden de bahsedeyim. Biz artık Tubi ile beraber böyle sohbet videoları çekeceğiz arkadaşlar. Bazen sizlerden böyle konu başlıkları toplayacağım ya da biz tespit edeceğiz ve bunun doğrultusunda böyle bir video çekeceğiz. İşte Tubi ile beraber karşılıklı sohbet edeceğiz. Güzel olacağını düşünüyorum. Takipte kalın. Kış giyimi nasıl olmalı hocam? Arkadaşlar, bana böyle sorular sorarken lütfen daha nokta atışı soru sorun. Deyin ki mesela bana -10, 5 derece, 7 derece değil. Ben de en azından kendi tecrübelerimden yola çıkarak sizlere böyle bilgiler vermeye çalışayım. Yani bu çok genel bir soru. O yüzden yani kış giyimine göre nasıl giyinmeliyiz ben size anlatamam. Ama bana biraz daha böyle bununla ilgili detay verirseniz en azından kendi tecrübelerimden yola çıkarak sizlere düşüncelerimi paylaşmak isterim. Bir soru cevap videosunun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Birbirine benzeyen ve daha önce sorulmuş olan sorulara ne yazık ki cevap vermedim. Açıklama kısmına bir sürü link bırakıyorum. Daha önce yapmış olduğum soru cevap videolarına da buradan ulaşabilirsiniz. Instagram hesabından tekrardan sizlerden soru toplayıp bu video serisine devam ederek hep beraber sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Sporla kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.